Kıymetli dostlar, bu videomuzda hayatın her sahasında Batı'nın üstünlüğü fikrini içeren Avrupa merkezci tarih anlayışından bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenerek yorum yapmayı unutmayalım. Avrupa merkezcilik, Avrupalılar tarafından geliştirilen ahlaki, kültürel, maddi ve manevi değerlere ve normlara Avrupa merkezcilik yaklaşımına göre bakmayı ve değerlendirmeyi ifade eder. Bu ahlaki ve kültürel değerler, kategoriler ve kanaatler Avrupa merkezcilikte düşünce ve eylemin merkezindedir. Bununla birlikte Avrupa merkezcilik terimi yalnızca coğrafi Avrupa'yı değil, Kuzey Amerika, Güney Afrika ve Avustralya'daki sözde Batı dünyasının bütün sanayileşmiş Neo-Avrupa devletlerinde içine alır. Avrupa merkezci düşünce sömürgecilik zamanlarından beri dünya toplumlarının çoğunda ekonomik, sosyal ve kültürel değişimin arkasındaki itici güç olmuştur. Avrupa merkezcilik bakış açısına göre Avrupa genellikle dünya haritasının merkezinde görünür. Bu düşünceye göre dünya tarihinin öznesi Avrupa'dır. Demokrasi, insan hakları, bireysel özgürlükler, bilim, sanat ve benzeri birçok yüksek değer Batı tarafından insanlığa hediye edilmiştir. Batı dışındaki dünya ise ancak Batı ile temas kurduğu, onu taklit ettiği ve izinden gittiği ölçüde modern ve ileri olabilir. Yakın, Orta ve Uzak Doğu gibi coğrafi isimler Avrupa perspektifinden belirlenir. Saat dilimlerinin hesaplanmasında eski Britanya İmparatorluğu'nun merkezi olan Londra referans noktasıdır. Sözlükler, okul kitapları, merkezi medya, ilmi teoriler ve daha fazlası çoğunlukla Avrupa merkezli bir bakış açısına dayanmaktadır. Hastalık sınıflandırmaları, teknik terimler ve diğer birçok ilmi tabir için dünya çapında Latince veya eski Yunanca'dan türetilen terimler kullanılmaktadır. Sözde 3. dünya ülkelerinden söz edildiğinde veya az gelişmişlik, kalkınma süreçleri ve kalkınma yardımı gibi terimler kullanıldığında genellikle bu ülkelerin Batı dünyasının Avrupa modeline göre gelişmesi gerektiğine işaret edilir. Refah, hayat standardı, fakirlik, ilerleme, ekonomi, büyüme veya kültür gibi tabirler Batılı hayat tarzının küreselleşmesine bağlı olarak esasen Avrupa merkezlidir. Avrupalılar ve Batılılar geleneksel olarak gelişmişlik ve medeniyet iddiasında bulunurken dünyanın diğer bölgelerini genellikle barbar veya ilkel olarak görürlerdi. Şehirleşme, devlet teşkilatlanması ve eğitim kurumları medeniyetin merkezi özellikleri arasındaydı. Avrupa merkezcilik, dünyanın diğer bölgelerine karşı bir farklılık ya da üstünlük duygusunun ifadesiydi. Avrupalılar bu üstünlük duygusunu ilmi kaynaklarında şu şekilde ifade ediyorlardı. Avrupa, dünyanın 4 parçasının en küçüğü olsa da bazı sebeplerden dolayı diğerlerine tercih edilir. Buna göre Avrupa'da her türlü gıda maddelerinde bolluk mevcuttur. Sakinleri iyi ahlaklı ve kibar kimselerdir. Ayrıca Avrupalılar ilim ve zanaatlar bakımından da dahidirler. Bu yöndeki başka bir görüş de şu şekildedir. Avrupa, dünyevi yapısı, kültürel, tarihi ve siyasi önemine göre dünyanın 5 kıtasının en ehemmiyetlisidir. Maddi zenginlik ve gelişmişlikle beraber manevi yönden de zengin ve daha gelişmiştir. Bu yönden de daha fazla bir üstünlük sahibidir. Avrupa merkezciliği merkeze alan ve tabulaştıran bu yaklaşımlara, görüşlere eleştiriler de getirilmiştir. Bu eleştirilerden birisi Avrupa merkezcilik tabirinin karmaşık, çelişkili ve tarihi olarak tutarsız olduğu yönündedir. Başka bir eleştiriye göre de Avrupa merkezcilik bir sosyal teori değil, hakim sosyal teorilerin ve ideolojilerin çoğunun altında yatan dünya görüşünün çarpıtılmasıdır.
Bu eleştirilerden birinde Avrupa merkezciliğin 4 boyutu olduğu belirtilir. Bunlardan birisi Avrupa merkezciliğin Batı toplumlarının üstünlüğünü öne süren bir yaklaşım olduğudur. Diğer bir yaklaşım da dünyanın batılı olmayan bölgelerine ait oryantalist bakış açısıdır. Üçüncü yaklaşımsa Avrupa tarihini küresel gelişmeler için bir model olarak evrenselleştiren bir kalkınma zihniyetidir. Dördüncü bakış açısı da Batı dışı tarihin Avrupa'nın gelişimi üzerindeki etkisinin adeta gizlenmesidir. Avrupa merkezci tez, batılı ve demokratik olarak inşa edilen klasik Yunanistan'dan Roma İmparatorluğu aracılığıyla Avrupa metropollerine ve ABD'nin kuruluşuna kadar uzanan doğrusal bir tarihi seyirle karakterize edilir. Bu teze göre Avrupa her zaman ilerici gelişmelerin motoru olarak görülmektedir. Mesela feodalizm, demokrasi, sınıflı toplum, kapitalizm, sanayi devrimi, bilim, kalkınma ve hümanizmadaki başarılar, bunlarda meydana gelen gelişmeler bu tezin en belirgin özelliklerindendir. Orta Çağ'da Hristiyan misyonerlik görevinin kabul edilmesiyle birlikte Avrupa merkezli bir benlik imajı gelişmiştir. Ve bu Avrupa merkezcilik Hristiyan merkezcilikten güçlü bir şekilde etkilenmiştir. Avrupa merkezciliği sömürgeciliğin dünya görüşü olarak isimlendiren, değerlendiren görüşler, düşünceler de vardır. Bu düşüncelere göre Avrupa merkezcilik ilk olarak sömürgeciliğin ifade ediliş temeli olarak ortaya çıkmış ve bu görüşle Avrupalı güçler dünyanın büyük bir bölümünde hegemonya kurmuşlardır. Yine bu yöndeki düşüncelere göre Avrupa merkezci bakış açıları algıdaki eksikliklerle sömürgecilik, kölelik veya emperyalizmin önemsizleştirilmesiyle el ele gider. Avrupa merkezci bakış açısı moderniteyi yalnızca Avrupalıların ortaya çıkardığını kabul eder. Bu görüşe göre modernitenin ortaya çıkmasında Avrupalı olmayanların katılımı ve katkısı yoktur. Mısırlı iktisatçı Samir Amin, Avrupa merkezciliği esasen evrensel olmayan ve tahakkümü teminat altına almaya motive eden modern bir mit olarak görüyor. Samir Amin'e göre Avrupa merkezcilik, Avrupa ve dünya tarihinin yeniden inşası, kapitalizmin ideolojik olarak yeniden yapılandırılması çerçevesinde meşrulaştırılır ve sözde evrenselcilik olarak takdim edilir. Batı'nın üstünlüğü fikrini içeren Avrupa merkezci tarih anlayışı 18. yüzyıldan itibaren Batı dışı toplumlar tarafından da kabul görmeye başlamıştır. Dünyayı adeta büyük bir sömürge haline getiren Batılıların askeri ve ekonomik gücünün yanında özellikle modern sosyal bilim ve tarih ya da tarihle ilişkili bilimsel disiplinler tarafından da bu tekelci anlayış neredeyse bilimsel bir yasa haline gelmiştir. Özellikle Uzak Doğu ve Yakın Doğu toplumlarının önemli bir bölümü varlıklarını sürdürebilmelerinin temel şartı olarak batılı gibi olmayı görüyorlardı. Bu şekilde inanıyorlardı. Bu toplumlar için bu yönelimin bedeli ağır olmuştur. Batılılaşma gayreti içinde olan batı dışı toplumların büyük bir kısmı kendi köklerinden uzaklaşmışlardır. Onlar için durum o hale gelmiştir ki kendi tarihi varlıklarını bile batılı anlatılar ekseninde okuyor, geçmiş tecrübelerini batılı kavram ve bakış açıları üzerinden idrak ediyor, kendilerine batılı bir tarih kurmaya çalışıyorlardı. Ne var ki Avrupa merkezci tarih anlayışının ortaya koyduğu olağanüstü başarı kalıcı olamadı. 20. yüzyılda milyonlarca insanın ölmesine sebep olan dünya savaşları, atom bombası, sömürgeci politikaların iflas etmesi, kimyasal ve biyolojik silahlar, kitlesel katliamlar gibi Batı medeniyetinin bu ürünleri söz konusu tekelci tarih anlayışını sorgular hale getirmiştir.
Konunun uzmanları Avrupa merkezciliğin artık tarihe sürgün edildiğini söylüyorlar. Bugün dünyada yaşanan çatışmalarda Batı'nın vuruşarak çekildiği, gerilediği şeklinde değerlendiriliyor ve yorumlanıyor. Arkadaşlar bugün Avrupa'nın ya da Batı'nın dünyayı hakimiyet altına almak ve dünyaya her yönüyle hükmetmek konusunda araç olarak kullandıkları, hayatın her sahasında Avrupa'nın ve Batılıların ilerici, modern, üstün oldukları Avrupa merkezi tarih anlayışını, tarih tezini anlatmaya çalıştık. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.